arkadaşlar, Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir noktada güzel bir keşfe küçük vadiyle birlikte başlama niyetine girdik. Evet, güzel bir noktaya geldik, doğru mu? Küçük Aynen vadi. bu. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta Küçük Vadi'ye de soracağım. Bakalım ne kadar dikkat etmiş. Sizlerin huzurunda da güzel bir cevap verecek arkadaşlar. Şimdi gelmiş olduğumuz nokta nasıl bir yapıya sahip, onu bana söyle bakayım hadi. Hani gelmiş olduğumuz nokta vadiye benziyor. Vadiye benziyor, evet. Sulak bir alan. Sulak bir yer. Dikkatini çekti mi? Bir tane su yatağı var burada. Aynen. Evet. Şimdi arkadaşlar genelde medeniyetler yaşamak için nereleri tercih ederler? Birincisi su olan yerleri. Su kaynağı olan. Evet. İkincisi de arazi olarak verimli noktaları tercih ederler arkadaşlar. Şu an öyle bir noktadayız. Gelmiş olduğumuz noktaya daha önce de birçok kez ziyaretlerinde bulunduğumuz bir nokta. Tarihsel olarak birkaç medeniyetin gelip geçtiği ve derin izler bıraktığı bir noktadayız arkadaşlar. Onu size belirteyim. Şimdi hakimiyet olarak en çok hangi medeniyet buraya hakim oldu diye sorarsanız tek kelimeyle anlatabilirim. O da Osmanlı arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında farklı bir ulusun yaşamış olduğu kültüre ve nizama sahip bir noktadayız. Doğru mu Küçük Vadi? Aynen bu. Şimdi arkadaşlar, burada bir dere yatağı var. Dere yatağında muazzam işaretler var. O muazzam işaretleri denk geldikçe size göstermeye çalışacağım. Bizim gözlemlediğimiz güzel işaretler var. Şu yukarı noktada harika bir yatak yakaladık. O yatakta açılmış gizli bir kısım var. Alan taramamız ilk sinyali o tarafa aldı arkadaşlar. Şimdi biz buradan başladık çünkü burası o kısma giden ilk tali yol arkadaşlar. Patika yol. Buradan bir patika yol geçiyormuş. Biz de burada dedik başlayalım. En azından burada yaşam alanlarına dair nasıl izler var onları da göstermiş oluruz arkadaşlar diye düşündük. Şimdi burada bir tane daha önceden herhalde yoğun olarak kullanılan bir yol varmış. Şimdi Küçük Vadi'nin olduğu aşamadan geliyor. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burası bir dere yatağı ve yol var. Yol var ve dere yatağı olduğu için burası bizim acayip dikkatimizi çekti. Allah dikkat Evet. et. Bir şey oldu mu? Yok, bir şey olmadı ama yosunlara basarken dikkatli almak lazım. Yoksa sakatlanırız arkadaşlar. Öyle. Burası gerçekten kayganmış. Evet, su yatağında Direkt bir ayağını kayganlığıyla- çukura aldı, fark ettin. Aynen, bir ayağımız çukura iniverdi. Küçük Vadide bu esprileri hiç kaçırmıyor maşallah. Yakaladı mı yapıştırıyor. Evet. Şimdi şuradaki dere yatağı böyle aşağı doğru gidiyor. Burada sulak, zaten kış ayı da olması sebebiyle su yatağında hafif bir akıntı meydana gelmiş. İnşallah gün gelir burası güldür güldür akar. O günleri de görürüz. Burada hafif bir akıntı oluşmuş. Yukarıdaki size işaretleri göstermeye çalışacağım. Ama şu alanda tekrar oraya geçeceğim. Alan taramamı aktif edeceğim arkadaşlar. Alan taramamız hangi noktaya sinyal alıyor onu göstermek istiyorum. Şöyle oksit moduna alacağız. Evet. Şöyle oksit modunda arkadaşlar. Yerler yaş, acayip kayıyor. Aynen. Keşke botları giyseydik ama hiç aklımıza da gelmedi. Şimdi oksit modunda buraya bakacağız. Bakmadan önce şu şeye bir işaretlere baksak mıydık ya da oraya geçince mi bakarız? Ha? Şurada oyma var. Evet, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak aynı noktada gel. Kayma artık. Allah. Kaya kaya çalışıyorsun da. Şimdi Şurada oyma var. Şimdi şu oymayı, evet, Küçük Vadi'nin Burada ilk gösterdiği oyma var. oyma. Bak şurayı yaklaştır. Bakın arkadaşlar. Nereden baksanız bir su bardağı büyüklüğünde bir oyma var. Altında da yön vermiş bir
oyma var. Şimdi bu oyma ne anlama geliyor? Kalk bakalım. Şöyle kameramıza bakaraktan, kadrajdan. Şimdi arkadaşlar bu oyma ve altındaki ufak oyma ne anlama geliyor? Şimdi bu oyma burada bir gömünün olduğuna işaret. Bunu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Şimdi oyma bulduğumuz zaman neye dikkat edeceğiz? Yöne dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yön veriyor mu vermiyor mu ona bir dikkat etmemiz lazım. Buradaki oymanın altındaki ufak oymaya bakarsak burada bir yön vermiş. Yön ne tarafa doğru vermiş? Yukarı doğru vermiş. Şimdi bizim alan taramamız yukarı kısmı algıladı. Orada bir sinyal kaptı. Şimdi oymamızın ve altındaki oymamızın da vermiş olduğu yöne doğru burada bir malzeme olma olasılığı yüksek. Alan taramamızda sinyal aldığına göre ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi alan taramamızı tekrar aktif edeceğiz. Oraya geçeceğiz büyük ihtimalle. Orada da görmüş olduğum şeyleri göstereceğim Şu size. oymanın aynısı bak şurada da var. Bu da bu yanı gösteriyor. Evet. Şuradakini diyorsun değil mi? Aynen. Evet. Küçük vadinin maşallah gözünden hiçbir şey kaçmıyor yani. Allah nazarlardan esirgesin. Bu oymayı da o şey yaptıydı zaten ilk geldiğimizde burada fark etmişti. Ondan sonra şimdi etrafa bakıyor. Şurada aslında bir kanal var. Şu kayamızın üzerinde. Bak oymanın altında bir kanal var. Biz çantayla orayı kapatmışız. İlk geldiğimde ben fark ettim ama şimdi alan taramamız, cihazlarımız sinyal aldığı için ben çok da fazla şeylere takılmıyorum arkadaşlar. İşaretlere fazla takılmıyorum. Çünkü burada dere yatağının ve patika yalının olduğu yerde hemen gözümüze çarpan oymalar, dedik ki tamam burada ne var? Malzeme Şeyler var yani. Define gömülü bir gömü var. Saklı bir gömü var. Cihazımızı hemen ne yaptık? Kurduk, aktif ettik. İlk sinyal aldığımız nokta yukarısıydı. Doğru mu? Şimdi tekrar sinyalimizi tazeleyeceğiz. Evet, oksit modundaydı. Şöyle hafif oynamış. Oksit modunda tekrar şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet, bakın. Cihaz hemen frekans kovalamaya başladı. Gördünüz mü? Bakın. Model 16 arkadaşlar. Hemen ne yaptı? Sinyali kaptı. Şöyle sinyale doğru yönümüzü aldık. Sen istiyorsan yavaş yavaş yukarı çık, yukarıdan. Çıkabildiğin kadar çık babacığım. Tamam. Tekrar kaldırıyoruz. Evet. Tekrar bir tarama yapar büyük ihtimalle. Doğru. Bak taramamızı yaptı. Tekrar yön aldı. Yöne doğru gidiyoruz. Evet, zemin sıkıntılı, o yüzden bastığımız yerlere dikkat ederekten çıkmaya çalışacağım. Bu arada alan taramamızı dengede tutmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar dengeli duracak. Tekrar aktif ediyorum şurada. Şuradaki su kanalını görüyor musun? Aynen. Su kanalı aşağı doğru iniyor. Baksana buraya hortumla Evet, çekmişler. başlangıcı da bir gösteri var. Başlangıcı. Evet, başlangıç burası. Buradan su kanalı bu şekilde devam ediyor. Baksana şöyle küçük şelale gibi şekil Evet. almış. Tekrar aktif ettik. Yere paralel olacak şekilde evet yönümüzü aldı. Küçük vadinin hemen ayağının altında yaprakların olduğu noktada da kase şeklinde bir veya sunak şeklinde bir oyma var arkadaşlar. Şurası bakın. Bak cihaz halen yön veriyor bak. Şurayı görüyor musunuz? Bak, taşın hemen üst tarafında şöyle bir sunak şeklinde bir yapısı var. Evet, cihaz halen aktif. Şöyle ilerliyoruz bakalım. Bugün bir sakatlık çıkacak da dur bakayım Allah'tan olmasın. Evet, ilk aldığımız sinyale doğru yavaş yavaş indik. Bak. Görüyor musun? Bak. Oo. Çok sağlam çarptı ha. Demek bayağı Yardı geçti. bayağı Yerde yumuşamış. frekans var baksana. Aynen. Bak. Baba. Şey yapıyor. Görüyor musun? Çarpıyor duruyor ama ya beni durdurmayın diyor. Aynen, frekansı kapıya bak. Şöyle biraz sağa çektik. Anten çarpmasa
en güçlü frekanslardan bir tanesi diyebiliriz. Oksit modunu aldık. Şimdi değerli modu aldık arkadaşlar. Bakın şu çizgiler aynı hizada olacak. Şu çizgide kayma yapmayacak arkadaşlar. Bak şu boşluğu ayarlamanız lazım. Şu çizgiler tam denge olacak yani. Tekrar aktif ediyoruz. Bak oksit modundaki almış olduğumuz sinyalin üzerinde değerli modda tekrar aktif ettik. Bak. Biraz geri aldım. Çok yukarı alma. Yukarıdan evet. Çarpacak gene. Güzel sinyali kaptı. Şimdi arkadaşlar burada minerale bakacağız. Şöyle mineral modunu aldık. Mineralde ne vardı arkadaşlar? Cihazı şöyle kaldırdığımız zaman mineralde mineral varsa hafif sağ sol sağ sol sağ sol yapıyordu. Bu mineral var anlamına geliyor. Eğer tur atıp da yön alıyorsa burada mineral olmadığı anlamına geliyor. Şimdi bakın. Cihazımızı şöyle biraz yukarıdan kaldırıyorum. Kayaların olduğu noktadan. Kaldırdık. Bakın. Eğer mineral olmuş olsaydı tek bir noktada sağ sol yapması lazımdı. Şu an bakın sağ sol yapma olayına girmedi. Mineral yok. Yön verdi. Yön aşağı doğru bir yön verdi arkadaşlar. O da mineralin olduğu taraflar. Şimdi mineralde yön verdiği pek önemsenmiyor. Çünkü mineral vermediği zaman sabit tek bir noktada kalıyor cihaz. Onu söyleyeyim. Mineral olmuş olsaydı şöyle anten sağ sol yapacaktı. En son bir de boşluk yapalım burada. Boşluk yaptık şöyle. Bir de burada su tuzağına bakacağım. Su modunda açacağım. Boşluğu kaldırdık arkadaşlar. Bakın boşlukta da çok az bir tepkime var. Evet. Çok az bir tepkime var. Hemen evet. Şu an dere yatağında olduğumuz için su tuzağına bakacağız. Bakalım burada şöyle yukarıdan bakayım herhangi bir yerde su tuzağı var mı? Onu da hemen şöyle açıyoruz. Evet, su tuzağı olan yere yön alması lazım. Bakın arkadaşlar. Şu an su tuzağı olmuş olsaydı yönü almış olması lazımdı ve bizi o tarafa doğru yönlendiriyor olması lazımdı. Şu an yön almıyor arkadaşlar. Yani bir noktada sabit durmuyor. O yüzden şu an bulunmuş olduğumuz bölgede herhangi bir su tuzağına rastlamadık diyebiliriz. Doğru mu? Şimdi alan taramamızı burada güvenli bir noktaya alalım. Kameramı sen bana ver. Anlaştık mı? Şöyle alalım. Evet. Şimdi sen oradan bana cihazlarımı getir. Tamam mı? GR4 ile şeyimizi getir. K37'mizi getir. Bir dahaki sefere de levye ve öbür el aletlerini getirir misin? Şimdi arkadaşlar burada bakın. Demiştim size muazzam yerler var diye. Bakın burada açık bir alan var. Ne oldu? Kafamı vurdum. Taşa mı? Bekle geliyorum. Evet arkadaşlar, küçük vali ufak bir kaza geçirdi. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldık. Kendisi düştü ama iyi. Sıkıntı yok değil mi? Aynen. Var mı problem? Yok. Ben orada kaydığım gibi evet arkadaşlar, kayalıklar gerçekten yağışlardan dolayı ve yosunlardan dolayı bayağı kaygan. Ayak kaymaları çok fazla oluyor. Özellikle bot tarzı ayakkabı giymiyorsanız arazilerde gerçekten bu tarz sıkıntılar yaşanmak kaçınılmaz oluyor. Küçük vadide onun gibi ufak bir kaza geçirdi ama şu an iyi. Sıkıntı yok. Doğru mu? Hı hı. Şimdi arkadaşlar model 16 ile baktık. Su tuzağına varana kadar baktık. Herhangi bir sıkıntımız yok burada. Sadece sinyalimizi aldık. Şimdi K37'imizde buradaki sinyali ne yapacağız? Doğrulayacağız arkadaşlar. Şöyle. Her taraf bu arada diken falan, elbiseler falan da
battı. Şöyle bir ekranımızı temizleyelim. Önce ne yapacağız arkadaşlar? Biz zemin ayarına bakacağız. Şöyle şurada zemin ayarı bir yapalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şu an zemin ayarımız tamamlandı. Hemen onay tuşumuza bastık. Zemin ayarı tamam olduğuna göre bütün materyallerde şöyle bir tarayarak bakalım buraya. Ne diyorsun? Sıkıntı yok değil mi? İyi hissediyor musun kendini? Hissediyorum. Ha? İyi hissetmiyorsan gidebiliriz bu. Evet. Ne oldu buna? K37 herhangi bir sinyal almıyor. Ekranda mı sıkıntı var? Yok. Onay tuşumuza bastık. Çalışıyor. Dur bakayım. Tüm materyallerde sinyal. Bunda başka bir sıkıntı mı var acaba? Yok. Ekran temiz. Tekrar onay tuşuna basalım ya da ev alalım. Tekrar onay tuşu. Aynen. Şu an bütün materyallerde bak tarıyoruz. Bak alan taramamızın sinyal almış olduğu nokta. Evet bak sinyali yakaladı, gördün mü? %61 sinyal aldı. Hemen ayrımına geçiyoruz. Şu an ayrımda. Oo, değersiz ya. Oo, altın verdi. Şunun sesini biraz kısmak istiyorum. Ses çok fazla çıkıyor değil mi? Aynen. Onay tuşu. Ayrım aldım. Değerli verdim. Gördün mü? %60 değerli. Evet. Harika. Onay tuşumuza bastık. K37'mizi bekleme moduna aldık. Şöyle. Şimdi şöyle güvenli bir noktaya çekelim. Aşağıdan bir ses gelmiyor değil mi? Yok. Şimdi GR4 Plus'umuz arkadaşlar. Şöyle cihazımızı açtık. Evet. Şöyle ekranımızı bir temizleyelim. Pinpointer moduna geçtim arkadaşlar. Pinpointer modunda bir bakalım bakayım. %90. Ben sana telefonu vereyim. Telefonuna bak. Olur mu? Bir dakika. Şöyle bir daha açalım. G Portal'dı değil mi bunun uygulaması? Aynen. Evet. Telefona bağlandı. Cihazınız için güncelleme sayfası diyor. Şimdi değil diyelim. Daha sonra tekrar bakarız. Dosyalara girelim. Pinpointer. Al bakalım. Pinpointer modunda bakalım bakayım. Yüzde kaç? %55. 55. %55'lik bir. Bak bu kayanın altına doğru. Şu kayanın altına doğru %55 değil mi? %56. 56. Bak kayanın altına doğru. Çık bakalım oradan. Şeye geç. Taramaya geç. Evet. 5'e 5 ayarla onu. Öbürünü de ayarla. Tamam. Şimdi buranın 5'e 5'ine bir bakalım bakayım. Şu alt kısmında bir düğmemiz var arkadaşlar. O düğmeye basıyoruz her defasında. Her bir kareyi taramak için. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son mu? Hı hı. 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl bir çizelge çıktı? Güzel bir grafik çıktı. Ciddi misin? Aynen. Oo bak. Şöyle bir kaydedelim bunu. Kaydettik. Şu an cihaza kaydediliyor. İnternetin açık değil. İnternetle alakalı olmaması lazım onun. İndiriyor ya dosyayı. Dosya indirmesi internettedir. Allah Allah. Sanmıyorum bak indi. Gördün mü? O zaman çekmiyormuş. Bak. Şimdi şu kırmızılık şöyle bir kayanın dibine doğru bak. Şu nokta şu kırmızılığa ait. Şu köşe kısımda şuradaki mavi ya boşluk ya da su olması lazım. Geri kalanlar da kayalık ve sert bir zemine ait bir görüntü, grafik. Bak. Şöyle çeviriyoruz. Gördün mü? Harika bir ne var? Görüntü mevcut. Doğru mu? Aynen. Şimdi evet. %4 oranında bir kırmızılık oranına sahip. Şöyle kontur haritası diyor. Aa bak burası daha farklıymış. Ve bir dakika. Bu neymiş o? Bu direkt 3B. Çıkalım. Konun Şey yapacağım bak. Şuradan geri gel seçeneği var ya. Oradan bir daha yapacağım kontrol haritası. Sonra bak o kırmızılığı seç. 1860. Şöyle bak. Öyle seçme. Dedik. Şöyle mi? Aha. Öyle. Aa, anladım. Bak kırmızılığın değerlerini gösteriyor bak şuralarda. Evet. Aynen. 1.9, 2, 2.10, 2.20, 2.30. Derinlik. 3D diyelim. Bize şu an vermiş olduğu değer. Bak bu yandan çekim, bu üstten çekim. Geliştirilmiş 3D de şu şekilde veriyor. Başka var mı burada? Yok. Tamam. Cihazlarımızdan da güzel bir sinyal aldığımıza göre harika sonuçlar diyebiliriz. Bak şuradaki kabartmayı görüyor musun? Bu kabartma ve şu altında 2-3 tane parça taş ve şu hemen alt kısmında şurada bir sinyal ağımız var. Bak şurayı görüyor musun? Bu tarafa yaklaş. Şuradaki bak o deliği iyice dibe doğru bak bakayım ne var ne yok. Ne göreceksin? Ne görüyorsun? Abi böyle Orada- hayvan inine benziyor. Orada ne var? Hayvan ini değil. Orada ne var biliyor musun? Burada büyük ihtimalle bir kasa varmış ve o kasa patlatılmış gibi algıladım ben. Çünkü buradaki gizli bir bölme. Şurada kilit taşı alınmış ama aynı şey burası için de geçerli. Bak burada alt kısımdaki üst üste 3 tane taş var. Şu taşları da kırmayı planlıyorum. Çünkü rahat çalışabilmem için. Bu taşları kırıp şu dibe doğru girmeyi planlıyorum. Sen şimdi kamerayı al, güzel bir noktaya geç. İyi misin sen? Sıkıntı yok değil mi? Eyvah, eldivenler orada kaldı. Ben bir koşu alayım geleyim. Bak sen buradan geçmen lazımdı. Gitmişsin oradan geçmişsin. Şimdi kameramızı. Sen bak ya. Şunları Ne oldu? kendime yer Yok arıyorum. sen şey yap. İstiyorsan kendine evet güzel bir noktaya ayarla. Pointerimiz nerede? El pointerimiz.
Şurayı iyice bir temizleyelim, doğru mu? Aynen. İyi misin? İyi. Dur bakalım. Bayağı da sağlammış ha. Farkında mısın? Hı hı. Evet. Gördün mü? Aynen. Aslında buralar eklem. Şu taşları bir temizleyelim. Bir tane de şurada parça var. Bak, Aynen. bu hepten ekleme. Burada aşağı doğru giden şu kurumsu bir alan var. Bak burada sağlam bir alan var. Sinyal alır gibi oluyor, fark ediyor musun? Aynen. Bak. Şurayı yavaş yavaş açalım bakayım. Var mı bir şey? Bak. Burada bir şey var. Köke doğru inen bir şey var. Bak. Görüyor musun? Aynen. Bir anda alıyor, bir anda almıyor. Bak, bir kayboluyor, bir geliyor sinyal. Gördün mü? Hı hı. Burada bir şey var. Dur bakalım. Allah Allah. Yavaş yavaş açalım bakayım.
malzeme varsa zarar vermeden almamız lazım. Evet. Tılsımlı olma ihtimali var mı? Baksana bir gelip bir gidiyor. Olabilir Bak, valla. şu an çekmesi lazım, doğru mu? Aynen. Bak pointer bir geliyor bir gidiyor. Bak şu an yok. Evet. Nereye? Şöyle bir hafif yoklayalım bakayım. Bak şurası tık tık sesler geliyor. Dikkat etti. Evet. Şuradan açalım bakayım biraz daha. Şöyle. Bayağı solucan var böyle. Yok. Açmaya devam. Allah. Biraz çapını genişletek mi buranın? Hı? Çapını diyorum genişletek mi buranın? Çap ne demek? Genişlik şöyle. Evet, tatil nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Bak şurada yumuşama var. İnşallah bir malzeme çıkıp da zarar görmez. İnşallah. Yok. Şuradaki taş oynar mı acaba? Oynar bence. He? Oynar bence. Şurası. Değil sanmıyorum. Bir de kırman lazım. Şu var ya şu. Şu hiç oynar gibi durmuyor. Şu cephede de yok. Büyük ihtimalle şu topraksı olan kısımda. Ha? Ne diyor? Olabilir. Sinyal bir alıyor bir almıyor. O beni çok endişelendiriyor. O yüzden yaklaştım mı yaklaştırmaz mı onu kestiremiyorum. Bak burada yumuşak. Aha bir kayadan mı çıktı? Ha taşmış. Bak burası yumuşuyor, görüyor musun? Aynen. Dur bakalım ne çıkacak. Gördün mü? Aynen. Yaklaştı. Yemin ediyorum. Vallahi yaklaştık. Sinyali bir alıyor bir almıyor. Deli etti lan beni. Oo, Oo. yavrum benim. Şuna Gördün bak. mü? Gördüm. Aslanım benim. Baba. Bak ne çıktı. Harbi diyorum. Bak geliyor. Ay, yaklaştır. Gördün mü? Gördüm. Baba. Oo. 2 tane bir de. Oo. Bakalım. Mavi bir taş var üstünde galiba. Başka bir şey var mı? Buraya bir dedektörle bakmamız lazım. Dur şu malzemelere bir bakayım ben. Yemin ediyorum en sevdiğim anlardan bir tanesi. He? Ne diyorsun? Evet. Şöyle bir düzleyek bakayım. Oo. 2 tane bir de. Oo, çürümüş vallahi. He? Aynen. Şuna baksana. Yaklaş.
Yaklaş, yakın çekim al. Ha, çok yaklaşma. Çömel babacığım oraya. Heh. Oo. Bu gitmiş. Bunda boncuk hiçbir şey kalmamış. Bunu bir de suda temizleriz. Şuna baksana, bu da oksitlenmiş iyice. Vallahi çürümeye yüz tutmuş iyice. Bak. Bak görüyor musun? Bak. Paslanmış ama gümüşten herhalde. Arka kısım halen sağlam gibi duruyor. Ne düşünüyorsun? Vallahi güzel bir parça. Evet. Dedektörümüz nerede? Şuraya bir daha bakalım. Ayağa kalk. Şu dedektörümüzü açtık. Gördün mü? Bak. Var mı bir şey? Aşağı doğru bir şey yok. Şurada bir suya sok, çıkar bakayım şu Çıkaracağım, temizleyeceğim. Ama güzel bir şeylere benziyor. Dönem hangi döneme ait onu bilmiyorum. Gel bakalım. Oo, bayağı da kıymetliymiş ha. Aynen. Baksana. Bak. Bak, bu harika. Nasıl bir şeymiş? Oo, taş harika, baksana. Aynen, mükemmel. Çatlamış ama. Çatlamamış o desen bence. Yok, çatlak o. Desen değil. Aynı şey gibi. Granitteki desen gibi. Ha. O taşları da güzelmiş ha. Şuna baksana. Bir şey yapsana bakayım, içinde hava falan varsa suyun üstünde durur. Belki içinde de bir şeyler vardır. Yok. Gördün mü? Harika. Bak. Gördün mü? İkisi bir bütün gibi. Bak. Evet. Harika iki parça. Ne düşünüyorsun? Dur bir dakika, bir gelsene. Bir ver bak. Hani domuz yüzüne şey yaparsın ya, bak şöyle kulakları burnu ortada kocaman olur. Ya. Onu andırıyor. Değil mi? Domuz suratı gibi oldu. Vallahi küçük vadi, sen bu işleri iyice kaptın ha, harbi diyorum. Hani Ne burnu diyorsun? kocaman olur, ortada kulaklarda Aynen. yana doğru ya. Aynı ona benzedi. Doğru söylüyorum valla, bak buralar da çamur olmuş. Her yer çamur olmuş. Evet. Düşünce bir elektriklenme geldi bana. İyice kafa zehir gibi çalışmaya başladı diyorsun yani. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane harika eser gün yüzüne çıktı. Şimdi arkadaşlar, şekil olarak bir tanesi tam yuvarlak, ortasında mavi, yanlarında değerli taşlar var. Öbürünün de ortasında değerli taş varmış ama büyük ihtimalle düşmüş. Ya da aşınarak İkisi de yok olmuş. Madalyona benziyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika bir madalyona benziyor. Evet. İkisi de madalyona benziyor. Ama bir tanesi sanki bir tılsımsı bir yanı varmış gibi duruyor. Evet. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Çekiliş videomuzu paylaşmıştık. Çekiliş videomuzdaki şartlarımıza lütfen dikkat edin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle arkadaşlar.